Bir sabah Şirinler Köyü'nde güneş parıldarken kuşlar neşeyle ötmeye başlamıştı. Şirine sabah yürüyüşüne çıkmaya karar verdi. Çilekler. Yanında kocaman bir sepet taşıyor olmasa da etek ucunda topladığı çilekleri biriktirmeye başladı. Bu gece şirinlere özel bir sürpriz yapacağım. Ormanda bulduğum her şeyden nefis bir yemek hazırlayacağım. Köyüne geri döndüğünde mutfak çok sessizdi. Zira herkes işinin başındaydı. Ama bir sorun var. Şirinler'de mutfak Şef Şirin'in sorumluluğunda. Başka kimse yemek yapmaya cesaret edemez. Şef Şirin de yemek konusunda biraz kıskançtır. Belki de fikrimi hemen açıklamamalıyım. Sürpriz yaparım ve sonra ne kadar lezzetli olduğunu görür. Harekete geçme zamanı. Çilekleri dikkatlice yıkamalıyım. Yaban mersinlerini ezdikten sonra biraz bal ekleyeceğim. Bu otlarla hamuru süslemeliyim. Şirinler aşkına, ne yapıyorsun burada Şirine? Burası benim mutfağım değil mi? Senin de yemek yapacağını hiç düşünmezdim. Şef Şirin, hepimiz yemeklerinin ne kadar harika olduğunun farkındayız. Ama bir kez olsun kendi tarifimi denemek istedim. Bu bir sürpriz. Hem bu yemekten Şirinlerin ne kadar hoşlanacağını sen de göreceksin. Bakalım, eğer tadı kötü olursa bunu Şirin Baba duyarsa zar zor temizlersin bu mutfağı. Anlaştık. Ama daha çok çalışmam gerek. Hadi bana biraz izin ver. Mırıldanarak mutfaktan çıkıyor. Çok az kaldı Şirine. Azimle devam et. İşte bu. Şaheserim tamamlandı. Gece olduğunda tüm Şirinler köy meydanında toplanmıştı. Ne bu? Şirine, tatlı mı yemek mi? İkisi de. Size bugünkü orman yürüyüşümden ilham alan ve tamamen benim yaptığım bir tat sunuyorum. Şirine'nin tartını tadan herkes bir an durakladı. Sonra şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Bu harika. Bir tatlı bu kadar hafif olamazdı. Şef Şirin bile bunu kabul edecektir. Fena değil. Şaka yapıyorum. Çok güzel olmuş. Şirine kabul ediyorum. Yemek konusunda da yeteneklisin. Teşekkür ederim Şef Şirin. Ama sizin yardımlarınız da gerekebilir. Hala çok şey öğrenmek istiyorum. O gece Şirinler Köyü'nde yüzlerce kahkaha duyuldu. Şirine artık sadece güzelliğiyle değil, yetenekleriyle de köydeki yerini sağlamlaştırmıştı. Bugün piknik Şirin için harika bir şeyler bulacağım. Ah, bunlar tam da bilgin Şirin'e reçel yapmak için. Bahçıvan Şirin bir nane çayı için buna bayılacak. Acaba biraz mantar alsam mı? Aşçı Şirin harika bir yemek yapabilir. Şşt, o ses neydi? Hayır, Azman. Bugün seninle uğraşamam. Uf, Gargamel sana ne öğretti bilmiyorum. Ama şimdi oyun zamanı. Plan yaparsak farklı kapılar açarım. Tamam Şirine, bugün bir şaheser yaratıyorsun. Hamuru yoğur, şekillendir, tart kalıbına yerleştir. Orman meyvelerini dikkatlice ser, üzerine biraz şeker ve krema ekle. Tamam, çok basit görünüyor. Hiç sorun çıkmaz. Hayır. Bu kokunun burada olmaması gerekiyordu. Bu bir felaket. Ne oldu Şirine? Her şey berbat oldu. Çok fazla pişti. Şimdi kimse buna bakmak bile istemez. İlk denemede mükemmel olmak zorunda değilsin. Öğrenmeye devam et. Hatalarla büyürüz Şirine. Bu bir dahaki sefere daha iyisini yapabileceğin anlamına geliyor. Gerçekten tekrar denemeli miyim? Tabii ki. Bir şef ancak tekrar denediğinde ve her seferinde daha fazla şey öğrendiğinde büyür. Şimdi bu hatayı bir fırsata çevir. Nerede yanlış yaptığını bul ve not al. Bir sonraki tartın muhteşem olacak. Sana inanıyorum. Tamam. Bu defteri alıp bütün hatalarımı not edeceğim. Tartın kenarlarını neden çok pişirdiğimi anlayacağım. Sonra tamamen yeni bir tart yapacağım. İşte aradığım ruh bu. Şimdi seni izliyor olacağım. Gerekirse yardım etmeye hazırım. Fırın çok sıcaktı. Bir dahaki sefere birkaç derece düşürmeliyim. Tartı fırından biraz daha erken çıkarmalıyım. Kenarları çok çabuk kızardı. Ve meyvelere bu kadar çok şeker eklememem gerekiyor. Doğal tatları daha iyi. Belki de biraz limon suyu ekleyebilirsin. Meyvelerin tadını daha da ortaya çıkarır. İşte oldu. Gerçekten başardım. Gördün mü? Şirin Köyü meydanı her zamanki gibi renkli ve neşeliydi. Ama bugün bir farklılık vardı. Şirine, gözleri umutla dolu, elinde koca bir tabak dolusu tatlıyla masanın yanına yürüdü. Orman Meyveli Rüya adını verdiği tatlısı. Her tatlının bir bilimsel yapısı vardır. Bakalım bu ne kadar dengeli. Sanırım tadını kontrol etmek için bir dilim yemem gerekiyor.
Yoksa nasıl karar verebilirim ki? Şirine tartışmaları duymazdan geldi ve jüri masasına doğru ilerledi. Bu tatlıyı yaparken ne düşündün? Doğanın tazeliğini kutlamak istedim. Orman meyvelerinin ve tatlı kremanın birleşimiyle şirinlerin mutluluğunu temsil eden bir tat olmasını hayal ettim. Harika bir düşünce. Şimdi bakalım tat, gerçekten bu hissi veriyor mu? Kökni res, duvda imen mısırlığı ritin. Bu şaşırtıcı. Şeker oranı tam olması gerektiği gibi. Krema ve meyve arasında mükemmel bir denge var. Bu kadar güzel bir tat, biraz kestirmeye bile ilham verir. Her zamanki sakinliğiyle tatlıdan bir parça alır. Hafifçe tadına bakar ve tebessüm eder. Bunu yapmak için çok düşündüğüm belli. Şirinler Köyü adına iyi bir tatlı. Köy meydanında nefesler tutulmuştu. Bütün gözler Bilge Şirin'e çevrilir. Gerçekten harika bir tat. Bu tatlı, Şirinler ruhuna adanmış bir eser. Seni tebrik ediyorum Şirine. İngilizce bir alkış dalgası köy meydanını doldurur. Şirine'nin yüzü mutlulukla aydınlanır. Şirinler sırayla yanına gelerek tatlıdan bir parça alır, fikirlerini dile getirirler. Şirin Köyü'nde yapılmış en güzel tatlı. Ormanların büyüsünü gerçekten hissediyorum. Tatlı bir sanat eseri. Bugün sadece bir tatlı yarışması değil, aynı zamanda paylaşımın ve yeteneklerin kutlandığı bir gün yaşadık. Hepimizin içinde bir yetenek var. Mesele sadece onu ortaya çıkarmak. Teşekkür ederim. Şirinler, bu tatlıyı sizlerden ilham alarak yaptım. Her tarifimde sizinle olduğum anları hissediyorum. Ve köyde o gece yalnızca bir yarışmanın değil, dayanışmanın kutlaması yapıldı. Şirinler meydanı ışıklarla süsledi, müzikler çaldı ve gecenin sonuna kadar dans eden şirinler içinde yalnızca bir şey herkesin aklındaydı. Şirine'nin orman meyveli rüya tatlısı. Şirine, bu ne böyle? Sadece biraz hayal gücü kullandım. Böğürtlen reçelini çam fıstığıyla karıştırdım. Üzerini şirin ormanındaki yenilebilir çiçeklerle süsledim. Gözlerimizi kapayıp bir ormanda yürüyormuşuz gibi hissetmeliyiz. Bu, mükemmel. Her detayıyla mükemmel. Yarışmayı kazanan belli. Büyük alkışı Şirine için yapıyoruz. Şirinler. Şirine yarışmayı kazandı. Şirine, seninle konuşmalıyım. Ne oldu Şef Şirin? Seninle mutfağımda çalışmak isterim. Böyle hayal gücüyle yaratılmış tabaklara herkesin ihtiyacı var. Beraber Şirinler Köyü'nü gastronomide ünlü yapabiliriz. Bu büyük bir teklif, şef. Ama önce düşünmeme izin ver. Yani ben sadece yemek yapmayı seviyorum. Tabii ki. Ama teklifim her zaman geçerli. Şirine'nin mutfağındaki yaratıcı tarifler defteri her gün yeni bir ilham kaynağı olur. Şirine, karıştırma kabını bulamıyorum. Nereye koydun yine? Güçlü Şirin, karıştırma kabını bir meşe fıçının içine koyduğum doğrudur. Ama hey, bunu bir malzeme saklama oyunu yapmayı düşündüm. Oyun mu? Ah Şirine sen var ya. Zamanla herkes mutfakta daha fazla bulunmak ister. Çünkü orası sadece yemek yapılan bir yer değil, Şirine'nin hayal gücünün herkese ilham verdiği bir alana dönüşmüştür. Şirine bu tariflerin çoğu klasik tariflerden nasıl bu kadar farklı olabiliyor? Sihirli bir şey mi var arkasında? Hayır Bilgin Şirin, sadece bazen yemek sadece karın doyurmak için değildir. Bir şey hissettirmesi gerekir. Heyecan, mutluluk ya da bir hatıra. Belki bu yüzden biraz farklı düşünüyorum. Anlamlı, çok anlamlı. Sen sadece bir aşçı değil, bir sanatçısın aslında. Şirine'nin yemekleri kulaktan kulağa yayıldı. Şirinler Köyü'ne başka köylerden bile gelenler oldu. Onların tabiriyle o muhteşem lezzetleri tatmak için. Ama Şirine, asıl mutluluğunu küçük defterine her gün bir yenisini eklediği tariflerde buluyordu. Şirine, sana bakmam gereken bir şey var. Ne oldu şef? Bu senin. Sen artık tüm Şirin Köyü'nde tanınan bir aşçı olmanın çok ötesine geçtin. Sen köyümüzün en hayalperest şefisin. Şirinler, kemerlerinizi bağlayın. Bu daha başlangıç.